Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle birlikte şekline hayran kalacağınız poğaçalar hazırlayacağız. Evet, dilerseniz tarifimize geçelim. Fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Evet, kabımın içine 1 bardak ılık süt ilave ediyorum. 1 bardak ılık su ilave ediyorum. 1 paket toz maya ilave ediyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 2 tane yumurtamın akını ilave ediyorum. Sarısını üzerine kullanacağız. 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Evet, unumu ilave etmeden önce bir karıştırmak istiyorum. Evet, tamam. 5 su bardağı unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edeceğim. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde edin. Çünkü yumurtamızın büyüklüğünden veya küçüklüğünden unumuzun markasından markasına da değişiklik gösterebiliyor. Bilginize. Evet, unumun hepsini ilave ediyorum. Hepsini alacak. Evet, şimdi pürüzsüz hale gelinceye kadar hamurumu yoğuracağım. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edeceğim. Evet, 5-6 dakika pürüzsüz hale gelinceye kadar hamurumu yoğurdum. Hemen şöyle yumuşaklığını da göstereyim. Evet, hamurumuzun yumuşaklığı bu kıvamda olacak. Şimdi ağzını kapatacağım. 1 saat mayalanmaya bırakacağım hamurumu, bilginize. Evet, hamurumuz mayasını aldı. Şimdi hemen böyle havasını alalım ve 15 eşit beze haline getirelim. Muhakkak sizler de hamurunuzun havasını alın. Yoksa yerken poğaçamızı böyle maya maya kokuyor, bilginize. Evet, hemen böyle masamın üzerine biraz un alıyorum. Evet, hamurumuzun yapışmaması için böyle unumuzun üzerinde gezdirelim. Evet, şimdi bezeler haline getirelim. Evet, bezelerimiz yumurtadan biraz büyük olacak. Bu büyüklükte. Evet, bütün bezelerimi sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Şimdi servis tabağı büyüklüğünde bütün bezelerimizi açalım. Evet, hemen böyle masamın üzerine birazcık un alıyorum ve açmaya başlıyorum. Evet, açarken fazla un kullanmayalım arkadaşlar. Bunu da hemen belirteyim. Evet, hepsini bu büyüklükte açıp bitireceğim. Evet,
bütün bezelerimi sizlere gösterdiğim büyüklükte açıp bitirdim. Şimdi şeklini verelim. Evet, burada böyle 100 gram margarinim var, eritmiş oldum. Sizler dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Evet, şimdi böyle her tarafına gelecek şekilde yağlıyorum. Evet, şimdi hemen üzerine diğer açmış olduğum hamurumu ilave ediyorum. Ve yine aynısı gibi yağlıyorum. Evet, 5 tane açmış olduğumuz hamurumuzu böyle üst üste ilave edeceğiz ve aralarını yağlayacağız. Evet, 5. hamurumu da ilave ettim. Hemen onu da yağlıyorum ve sonra şeklini verelim poğaçamızı. Evet, tamam. Şimdi bu şekilde kesiyorum. Evet, gördüğünüz gibi 8 parçaya böldüm. Hemen böyle içine peynirimi ilave ediyorum ve sarmaya başlıyorum. Bu şekilde. Yağlı kağıt ilave etmiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Yine peynirimden ilave ediyorum. Evet, şimdi 5 tane açmış olduğum hamurumu yine üst üste katacağım ve aralarını yağlayacağım tek tek. Sonra sizlere göstermiş olduğum şekli verip bitireceğim, bilginize. Evet, hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Dolu dolu 2 tepsi poğaçamız çıktı. Şimdi üzerine temiz bir sofra bezi kapatıp 15-20 dakika tepsi mayası yapacağım. Evet, poğaçalarımız tepsi mayasını da aldı. Şimdi üzerinin yumurta sarısını sürelim ve fırınımıza katıp pişirelim. Evet, bu şekilde. Yumurta sarımızı eşit olacak şekilde ilave edelim poğaçamızın üzerine. Yoksa bir tarafı çok kızarıyor, bir tarafı az kızarmış oluyor. Evet, yumurta sarımı da eşit olacak şekilde bütün poğaçalarımın üzerine ilave ettim. Şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 190 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp poğaçalarımı pişireceğim. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler kendi fırınınızdan ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız, bilginize. Evet, poğaçalarım pişti. 10 dakikada dinlendi. Hemen iç dokusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani bakar mısınız? Dışı pul pul dökülen, içi yumuşacık bir poğaça tarifi oldu.
Yani içi de göz göz kabarmalara doyamamış, kesinlikle muhteşem ötesi bir poğaça tarifi oldu. Asla kaçırmanızı tavsiye etmem arkadaşlar. Her zaman yapabileceğiniz çok kolay bir poğaça tarifi oldu. Bundan emin olabilirsiniz. Evet, hemen bunu da belirtmek istiyorum. Videomu sonlandırmadan önce hamurlarımızı üst üste katıp yağladığımızda hamurlarımızın şekli birazcık bozuluyor arkadaşlar. Emin olun ki hiç önemli değil. Poğaçalarınızın şeklini vermeniz önemli. Yani aklınızda soru işaretinin kalmaması için bunu da hemen belirtmiş olayım. Çünkü üst üste kattığımız için hamurlarımızı ister istemez şekli bozuluyor. Dediğim gibi hiç önemli değil. Aklınızda soru işareti kalmasın. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Ve sizlerden de küçücük bir isteğim var. Hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Yine tariflerimi sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşırsanız bu güzel tarifimden onlar da mahrum kalmamış olur. Böylelikle sizler sayesinde ben de daha büyük kitlelere ulaşmış olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.